Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çizimde gördüğünüz modelimizin kalıbını çıkaracağız. Modelimiz sıfır kollu yazlık bir model. Omuzdaki kalın askısından aşağıya doğru bir kup inişi var. Bu elbisemiz günlük her yere giyilebilecek, rahat, göğüsten etek ucuna doğru bollaşan, hafif çan gelen bir model. Bu elbisemizde komşunuza gidebilirsiniz, sahile çay içmeye inebilirsiniz. Yani gündelikte çok rahat kullanabileceğiniz bir elbise. Dilerseniz hemen başlayalım. Modelimizin kalıp uygulamasını sizlerle beraber çıkardığımız temel beden kalıbı üzerinden yapacağız. Temel beden kalıbımız ölçülerine artı 4 bolluk eklenerek 5 cm göğüs pensi verilerek çıkarılmış bir kalıp. Bu videomuzu izleyenler zaten hatırlayacaktır. Bilmeyenler ise oynatma listemizden ya da kartlarımızdan bu videomuza ulaşabilirler. Bu kalıbımızdaki tek fark kol altından düşme yapılmamış olması. Biliyorsunuz kollu kalıplarımızda kol altından düşme yapıyorduk. Fakat bu modelimiz sıfır kollu olduğu için kol evinde düşme yapmadık. Göğüste bize sıkıntı yaratmaması açısından. Bunların haricinde modelimizi düzgün bir şekilde oturtmak adına temel beden kalıbımızdaki göğüs pensimizi kol altına yönlendirdik. Yani pensimizi kol altına kaydırdık. Pens kaydırma ile ilgili de 3 adet videomuz var. Eğer bu konuda sıkıntınız varsa o videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi diyeceksiniz ki bir türlü kalıba geçemedik ama modellere göre çeşitli yöntemler var arkadaşlar. Bundan kaynaklı uygulamayı yaparken modeli bize en doğru şekilde verebilecek kalıp üzerinde çalışmamız gerekiyor. Başka türlü model uygulamamız mümkün değil. Ben böyle bir model içinde en uygun olan kalıbın kol altından pensli kalıp olduğunu düşündüm. Evet, modelimizi artı 4 bolluklu 5 cm göğüs pensi kol altına kaydırılmış kalıbımızın üzerinde çalışacağız. Ben pensimi kaydırdım, kopyamı aldım ve hemen modelimin kalıbını çıkartmaya başlıyorum. İlk olarak kol evimin olduğu yerden omzumu 1 cm içeri almak istiyorum. Bunun için omuz çizgimin üstünde kol evimden 1 cm içeriye nokta atıyorum. Omuz geçişim nedeniyle attığım noktaya gönyemi 90 dereceden yerleştirerek birkaç milimlik çıkış sağlıyorum. Bunu temel beden kalıbını çıkarırken de yapıyorduk biliyorsunuz. Birkaç milim geçişimi sağladıktan sonra kavadoram yardımıyla kol evimi yeniden şekillendiriyorum. Burada içeri attığımız nokta ile kol evimizin bütünleşmesi çok önemli. İçeri aldığımız omuz noktamızdan kol evimize geçişi sağlarken fazla içeriye girmeden kol oyuntumuzu kavadoramızla takip etmeli ve mümkün olduğunca kavadoramızı geçişe uygun yerleştirmeliyiz. Geçişimizi tamamladıktan sonra kol evimizdeki küçük parçayı artık kalıbımızdan atabiliriz. Buradan sonrasında yeniden şekillendirdiğimiz omuz ucundan elbisemizin askı kısmını ve kup inişini oluşturacak omuz genişliğimizi verebiliriz. Omzumun uç kısmından içeriye 5 santimden noktamı atıyorum. Ben 5 santimlik bir kalınlığı uygun gördüm ama siz isterseniz 4 santim gibi de alabilirsiniz. Omuz genişliğimi verdim. Şimdi de kup inişime geçmek istiyorum. Kup inişim omzumdan etek ucuma kadar sürecek. Kubumu oluştururken ilk olarak bel pensimin orta çizgisiyle göğüs pensimin uç noktasını düz bir hatla birleştiriyorum. Bu görmüş olduğunuz çizgi omzumdan attığım noktaya ve etek ucuma uzayacak olan kup hattım. Aşağıya düz bir biçimde inebildiğim kadar indim. Şimdi de omzumdan pensime doğru geçişi sağlayacağım. Bunun için rigamı alıyorum ve çizgimin gelişine uygun hattı omzuma doğru uzatıyorum. Burada çizgimin olabildiğince düz gitmesine dikkat ediyorum. Çünkü elbisemiz bol ve yanlardan genişleyen bir elbise. Rigamın da yardımıyla omuz hattıma geçişimi sağlıyorum.
Elbisemin geniş açılımından kaynaklı bel pensimi de artık yok sayıyorum. Benim için sadece kup çizgim var. Gelelim yakamıza. Yakamızı oluşturmak için ön orta yaka ucundan 4 santim aşağıya nokta atıyorum. Ve gönyemi ön orta düz boy ipime dik bir şekilde oturtarak 90 derecelik açıya sahip bir ön orta geçişi sağlıyorum. Bu geçişi 2-2,5 santim kadar uzatıyorum arkadaşlar. Yakamın ön ortadan kubuma doğru hafif ovallik oluşturmasını sağlayacağım. Bunu da tabii ki kavadoramdan yardım alarak yapıyorum. Düz çizgime en uygun gelecek şekilde kavadoramı yerleştiriyorum. Yaka gelişimi çiziyorum. Tatlı bir ovallik sağladım. Kubuma kadar olan bu parça benim ön orta parçam. Elbisemin üst bedenini tamamladım. Artık alt kısmına geçiyorum. İlk olarak etek boyumu veriyorum. Ben bel hattımdan aşağıya 50 santim boy verdim. Elbise boyuna vurduğunuzda omuzdan 90 santim gibi geliyor. Yani dizin biraz üzerinde kalıyor. Siz isterseniz boyunu daha uzun da yapabilirsiniz. Evet, ön orta bel hattımdan aşağıya 50 santimden noktamı atıyorum ve kalıbımın etek inişini gönyem yardımıyla tamamlıyorum. Elbise boyumu uzattıktan sonra omuzdan gelen kup inişimi etek ucuma kadar uzatıyorum. Burada çizgimin etek ucuna kadar dik bir şekilde inmesine dikkat ediyorum. İnişimi yaptım. Elbisemin bas kalıbı artık hazır. Buradan sonrasında bir de yan kubumdaki göğüs pensimi yok etmem gerekiyor. Çünkü modelimde göğüs pensi dikişi görmüyorum. Bundan kaynaklı ilk olarak yan kubumun kopyasını alıyorum. Kopyalarınızı alırken bel hattı ve popo hattı geçişlerinizin işaretlerini almayı unutmayın. Hatta isterseniz kup geçişinize birkaç çıt daha ekleyebilirsiniz. Dikişinizi düzgün yapmak adına. Kopyamı aldıktan sonra kubumdaki göğüs pensimi kapatarak yok ediyorum. Böylece elbisemde pens dikişim olmayacak. Pensimi yok ettikten sonra elbisemin yan akışını oluşturmaya geldi sıra. Bunun için ilk olarak etek ucumu yan dikişimden 3 santim genişletiyorum. Sonrasında ise 3 santim genişleyen etek ucumla kol altı noktamı düz cetvelimle birleştiriyorum. Bu geçiş elbisemin hem biraz genişlemesini sağladı hem de hafif bir çan iniş oluşturdu. Ön bedenim için bundan sonrasında küçük bir ayrıntı kaldı. Bu ayrıntıyı tamamlamak için göğüs pensini kapayarak yan hattını netlediğimiz kup kalıbımızı yeniden bas kalıbımızın üzerine yerleştiriyoruz. Birebir yerleşmesine çok dikkat edelim lütfen. Kalıbımızı yerleştirdikten sonra son ayrıntı olarak etek ucumuzda hafif yukarı geçiş sağlamak istiyorum. O yüzden etek ucumda yan dikişime geliyorum ve 1 santim yukarıya nokta atıyorum. Ön ortamdan bu noktaya doğru oval bir geçiş sağlamak istiyorum. Bunun için rigamı alıyorum ve ön ortamın olabildiğince düz gitmesini sağlayarak etek ucumu yeniden şekillendiriyorum. Arkadaşlar rigamızı yerleştirirken ön parça ile yan kup geçişinin düz hat oluşturmasına dikkat edelim. Bu noktada ovallik olursa dikişimizde sıkıntı çıkabilir. O nedenle kup dikişimizdeki düz geçişe dikkat. Elbisemizin ön bedenini tamamladık. Bundan sonrasında kopyalarımıza dikiş payı verebiliriz. Kopyalarımızı çıkarırken çıtlarımızı almayı unutmayalım. Yakamızın kupla birleştiği noktaya, bel hattımızın olduğu noktalara ve kalça hattımızın olduğu noktalara çıtlarımızı verelim ki dikişimizi yaparken muntazam bir yerleşim sağlayabilelim.
Ön bedenimize dair her şey tamam. Sıra geldi arka bedenimize. Arka bedenimize de yine ilk olarak kol evimizden başlıyoruz. Ön bedende olduğu gibi omuz ucumdan 1 santim içeriye noktamı atıyorum. Gönyemle birkaç milimlik geçiş verdikten sonra kavadoramla kol evimi yeniden şekillendiriyorum. Kalan parçayı da yok sayıyorum. Daha sonra omzumun uç kısmından içeriye 5 santimden genişliğimi alıyorum. Ön beden ve arka bedenin bütünlük oluşturması önemli. Omuz genişliğimi verdim. Şimdi de arka orta düz boy ipimin en üst noktasından aşağıya 8 santimden nokta atıyorum. Ve gönyemle dik açıma dikkat ederek bir miktar bedenime doğru geçiş sağlıyorum. Omuz noktam ile attığım bu çizgi arasında arka yakamı oluşturacağım. Kavadoramı alıyorum ve en estetik şekilde arka yaka geçişimi oluşturuyorum. Modelimde bir de arka ortadan inen iki taraflı pili kırmam var. O yüzden arka ortama pili payı vermem gerekiyor. Ben pili payımın kırıldığında 2 santim olmasını istiyorum. Bundan kaynaklı arka orta düz boy ipimi baz alarak 8 santim aşağıya çektiğim arka yakamdan 4 santimlik genişleme sağlıyorum. Bu 4 santimlik pay etek ucuma kadar uzanacak. Tabii ki inişimi gönyemden faydalanarak yapıyorum. Arka orta düz boy ipime paralel çizgimi çekiyorum. Çizdiğim bu yeni arka orta çizgisi arka bedenimin yeni kumaş katı olacak. Arka yakamla çizgimi birleştirmeyi unutmuyorum ve burada 2 santimden çıtlarımı da belirliyorum ki dikerken pili payımı nereden nereye katlayacağımı bileyim. Üst bedenin model ayrıntılarını tamamladım. Şimdi de alt bedene geliyorum. İlk olarak ön bedenimle eşit olacak şekilde etek boyumu bel hattımdan 50 santime uzatıyorum. Uzamayı yaparken pili payımı oluşturan yeni arka orta çizgimi kullanıyorum. Popo hattımdan inen kısımla beraber etek ucumu çiziyorum. Gelişi görmeniz açısından diğer çizgileri de tamamladım. Elbisemin boyunu uzattıktan sonra artık eteğimin 3 santimlik genişliğine geliyorum. Ön bedende yaptığım gibi etek ucumdan 3 santimlik çıkış sağlıyorum ve bu çıkışı düz cetvelim yardımıyla kol altı noktamla birleştiriyorum. Yan dikiş hattımı da verdiğime göre etek ucumu şekillendirebilirim. Ön bedendeki gibi 1 santim yukarıya noktamı alıyorum. Ve rigam yardımıyla etek ucuma hafif bir ovallik sağlıyorum. Artık arka bedenimin kopyasını alabilirim. Burada da gördüğünüz gibi yeni arka orta çizgim benim kumaş katım olacak. Ayrıca arka bedendeki bel pensim de artık benim için yok. O artık bedenimin içinde. Çıtlarımı atmayı unutmuyorum ve dikiş paylarıma geçiyorum. Dikiş payınızı verdikten sonra arka yakadaki pili payınızı da katlayarak temizlemeyi unutmayın. Düz boy ipimizi, kumaş katlarımızı, çıtlarımızı verdik. Elbisemizin kalıbı artık kesime hazır. Evet, elbisemizi parşömen kağıdıyla dikili hale getirdik. Canlanmış halini görmeniz açısından iyi olur diye düşündüm. Yalnız elbisemiz 38 beden, mankenimiz 36 beden. Hani değerlendirme yaparken bunu da göze almanızı rica ediyorum. Burada da gördüğünüz üzere elbisemiz rahat, salaş bir elbise. Fakat ön parçanın duruşunda göğüs şeklinizden ya da kumaşınızdan kaynaklı çok hafif bir potluk olabilir. Çünkü elbisemizde kup geçişi var.
Kimileri bu rahat gelişi seviyor ama kimilerinin de hoşuna gitmiyor. O yüzden elbisenizi tam olarak çattıktan sonra üzerinize giyerek prova alırsanız iyi olur. Eğer duruştan memnunsanız kenar geçişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ama diyelim ki hoşunuza gitmedi. Siz daha fazla göğsü kavrasını istiyorsunuz. O zaman ön orta parçanın kupla birleştiği yaka kenarından potluk payını içeriye alarak yok edebilirsiniz. Çalışmanız satışa yönelikse fazla gördüğünüz payı bu şekilde kalıbınıza yansıtıp bundan sonraki kesimlerinizi provalık kalıba göre yapabilirsiniz. Elbisemizin duruşu genel olarak bu şekilde olacak. İsterseniz yakaya ve kola pervaz geçişi yapabilirsiniz. Biye geçişi yapabilirsiniz. İsterseniz de içeriye katlayarak dikişinizi oluşturabilirsiniz. Elbisenizin parçalarını çattıktan sonra geçişlere çıma dikişi ya da gaze dikişi yaparak da daha zengin bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca bu modelin daha çok keten kumaşlarda, pamuklu kumaşlarda ya da ince yazlık kot kumaşlarına yakışacağını düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim. Tüm bunların dışında elbisemizde biz 5 santim göğüs pensi çalıştık. Rahat geliş vermesi açısından. Ama siz göğüs gelişinin daha iyi oturmasını isterseniz 6 santim göğüs pensi kalıba da çalışabilirsiniz. Umarım modelimiz hoşunuza gitmiştir. Bizden bugünlük bu kadar. Yorumlardan bize her zaman ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Güzel günleriniz, gerçekleşen dilekleriniz olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşça kalın.